Et severleri sevindirecek güzel bir tarifle karşınızdayız. Hasanpaşa köfte. Her hafta yayınladığımız birbirinden güzel tariflerin hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. İşe önce köfteyi hazırlayarak başlıyoruz. Ben her zaman olduğu gibi soğanı küçük küçük doğrayıp yağla birlikte kavuracağım. Rendeleyerek de kullanabilirsiniz tabii. Ben bu şekilde daha güzel olduğunu düşünüyorum. Soğanı tavada 2 kaşık kadar yağla birlikte kavuracağız. Kavurma sırasında biraz da tuz ekleyebilirsiniz. Köftede kullanacağım sarımsağı da bu aşamada ekliyorum. Artık köfteyi hazırlayabiliriz. Kıymayı derin bir kaseye aktarıyoruz. Köfteli kıyma biraz yağlı olursa daha lezzetli olur. Sırayla tüm malzemeleri ekleyelim. 1 küçük yumurta, galeta unu, tuz, karabiber, kırmızı biber, karbonat, pekmez, çok az sirke, kavurduğumuz soğan ve son olarak da 2-3 kaşık kadar et suyu, yoksa içme suyu da olur. Hepsini güzelce yoğuruyoruz. Köfte harcı şekil vermeden önce biraz dinlense iyi olur. O sırada içinin bezelyeli harcını hazırlayalım. Bunun için tavaya biraz tereyağı koyuyoruz. Yağ eridikten sonra bir diş sarımsak rendeliyoruz. Sarımsağın yanmasına müsaade etmeden çok az salça ekleyip kavuruyoruz. Mutlaka baharat da ekliyoruz. Pul biber, karabiber ve kırmızı toz biber. Sosu 1-2 kaşık kadar su ekleyerek hafif sulandırabiliriz. Son olarak konserve bezelyeyi de ekleyip karıştırıyoruz. Aslında bezelyeyi direkt soslamadan da kullanabilirsiniz. Ama o zaman biraz yavan oluyor. Böyle çok daha lezzetli. Bu tarifte patates püresi de kullanacağız. Zamanınız yoksa bezelyeli harcı hazırlamayıp tek püreyle de yapabilirsiniz. Bu harcı çok kısık ateşte 5 dakika kadar kavurduk. Artık tabağa aktarabiliriz. Aynı tavada salçalı sosu hazırlayalım. Yine bir diş sarımsak rendeleyip az miktarda zeytinyağı ile çok az kavuruyoruz. Ardından salçayı ekleyip karıştırıyoruz. Elinizde yazın yaptığınız konservelerden varsa birkaç kaşık domates püresi de ekleyebilirsiniz. Ama olmasa da olur. Yine baharat da ekliyoruz. Damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz tabii ama ben pul biber, karabiber ve kırmızı toz biber kullanıyorum. Son olarak suyunu da ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Tarifte patates püresi de var demiştim ama daha önce dediğim gibi çok uğraşmak istemeyenler sade püreli veya sade bezelyeli de yapabilirler. Bu kısım biraz ayıracağınız zamanla ilgili. Elbette bu şekilde daha güzel olur. Patatesleri ben daha kolay olsun diye soyup haşlıyorum. Sıcakken kabuklarını soymak oldukça zor oluyor. Hepsini soyduktan sonra bu şekilde parçalara ayırıyoruz. Böylece daha kolay pişiyorlar. Geniş bir tencerede patatesler yumuşayana kadar haşlayacağız. Tuzu da mutlaka haşlanma esnasında ekleyin ki içine işlesin. Ben çok az da zeytinyağı ekliyorum, daha lezzetli oluyor.
Kaşar peynirinin yakışmadığı yemek yok sanırım. Ben bol miktarda kullanıyorum ama kaloriyi veya maliyeti düşürmek için miktarı azaltılabilir. Artık köfteleri şekillendirebiliriz. 8 eşit parçaya ayırmak için ortalama 80 gramlık toplar oluşturacağız. Elimizi çok az yağlayıp köfteye önce düzgün bir yuvarlak şekli veriyoruz. Ardından ortasını oyup çanak şekli oluşturuyoruz. Büyüklükleri ve duvarların kalınlıkları eşit olursa pişme süreleri de eşit olur. Buna dikkat edin lütfen. Harç bitene kadar hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi ön pişirme. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 7-8 dakika kadar pişecekler. Fırının durumuna göre 10 dakikaya kadar bu süreyi uzatabilirsiniz. Ama çok da kurumasınlar. O sırada ben püre de hazırlayacağım için onun hazırlıklarını tamamlıyorum. Süzdüğümüz patatesleri bir kaseye aktarıyoruz. Üzerine hemen sıcakken diğer malzemeleri de ekleyeceğiz. Tereyağı ve rendelediğimiz kaşarların bir kısmı. Hepsini blender yardımıyla püre haline getiriyoruz. Blender yerine çatalla da yapabilirsiniz ama o işlem bayağı yorucu oluyor. Bakın bol kaşarla birlikte inanılmaz lezzetli bir püre elde ettik. Dilerseniz bir miktar karabiber de koyabilirsiniz. Ben pürenin köftelere uygulanmasını kolaylaştırmak için sıkma torbası kullanıyorum. Kaşıkla da olur tabii. Böyle daha derli toplu oluyor sadece. Köfteler de hazır. En alta biraz kaşar peyniri. Peynirin üzerine de bezelyelerden. Kalan bezelyeleri de tepsinin dibine koyuyoruz. Tabaklarda servis sırasında bu kısımdan da koyabilirsiniz. Ardından hazırladığımız sostan hem tepsiye hem de köftelerin üzerine. Ben püre de hazırladığım için üzerine ondan da kullanacağım. Hepsini aynı miktarda sıkıyorum. Son olarak kalan kaşarları da en üste koyuyoruz. Şimdi tekrar fırın. Fırında üzerleri kızarana kadar kalacaklar. Evet, sıra en güzel kısımda. Biz önceden pilav da yapmıştık. Pilavla birlikte servis edeceğiz. Ama verdiğim püre ölçüsü oldukça fazla. Çok rahat püreyle de sunumu tamamlayabilirsiniz. İnanılmaz şık ve lezzetli bir yemek. Kesinlikle denemelisiniz. Davet sofralarına yakışır bir ana yemek tarifi daha ekledik tarif defterimize. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve yeni tarifleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.